Üçüncü Dünya Savaşı denilen şey aslında emperyallerle mazlum milletlerin savaşıdır. Şimdi şu bölgeleri de almak istiyor. Yani Karadeniz. Burada da yine bizim Türk bilim adamlarının yaptığı çalışmalarla İstanbul ismi verdikleri, bakın şuraya İstanbul ismi vermişler. Şöyle, burası Filistin. Bir kere şu hep haritaya bakmak lazım. Hep haritayla çalışmak lazımdır. Yani korkunç. Dolayısıyla deniz alanın, deniz ülkesinin de %80'ini işgal etmiş. Deniz ülkesi. Şimdi görüyor musunuz? Bir bahane. Bir bahane alan açıyor adam. Evet. İran devamlı Suriye'de de alan açıyor. Burada da alan açıyor. Her yerde alan açıyor. İran çok tehlikeli. Akdeniz ve Doğu Asya'daki gerilim her geçen gün giderek artarken 3. Dünya Savaşı senaryoları da daha çok konuşulur oldu. İsrail ordusunun Filistin topraklarındaki ilerleyişi devam ediyor. Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlıklar sürüyor ve Akdeniz kıyılarındaki istikrarsızlık giderek derinleşiyor. Mevcut krizlerin bir 3. Dünya Savaşı'nın doğurma ihtimaline, İsrail'in Akdeniz'e ulaşmasında Gazze şeridinin önemine ve tansiyonun yüksek olduğu Doğu Akdeniz'in bugününe tüm amiral Cihat Yağcı ile harita üzerinden mercek tuttuk. GZT Haber Merkezi'nde sürdürdüğümüz açıklayıcı gazetecilik faaliyetini daha yoğun bir şekilde devam ettirmek için GZT'nin YouTube kanalına abone olmanızı ve merak ettiğiniz soruları yorum olarak bırakmanızı rica ederek şimdi haritanın başına geçelim. GZT Haber Merkezi'nden, GZT YouTube yayınından herkese merhabalar. Bugün yine haritanın başındayız. Yeni stüdyomuzdayız ve de konuğumuz Amiral Cihat Yaycı ile önemli bir konuyu konuşacağız aslında. 3. Dünya Savaşı, olası 3. Dünya Savaşı konuşuluyor. Uzun süredir gündemde. Ancak benim de gördüğüm, dikkatimi çeken bir konu, bizim belki tecrübemizden, belki tarihi bilgimizden bir kara savaşı gibi zihnimizde canlanıyor. Onun üzerine konuşuyoruz. Halbuki deniz cepheleri de özellikle son yıllarda daha da artmış durumda ve daha da hareketlenmiş durumda. Harita üzerinden sizlerle böyle hem cepheleri konuşmak isteriz hem de güncel cephelerden, denizdeki cephelerden ne gibi hareketlilikler var, bir mesajı nasıl almalıyız, bunu konuşmak isteriz. Evet. Şimdi bir kere bu 3. Dünya Savaşı senaryoları işte önceden biri var. Şimdi de gittikçe böyle moda hale geldi. Bütün milletler tarih boyunca ve kurulmuş olan devletler hep zenginliğin, refahın peşinden koşmuşlardır. Yani toprak fetihleri hep gelir amaçlıdır. Hegemonyasını geliştirme ve oradan gelir elde etme, vergi alma vesaire alma, madenler, şunlar bunlar amaçtır. Geldiğimiz noktada hedef yine refahtır ama refahın, zenginliğin kaynağı denizlerdir. O nedenle şu andaki mücadele denizlerde bir hakimiyet mücadelesidir. Tarih boyunca da zaten denize hakim olamayan, denizde büyümeyen hiçbir devlet büyük devlet olamamıştır bugüne kadar. O nedenle deniz hakimiyet mücadelesi de tarih boyunca büyük devletlerin mücadelesidir. Peki o zaman petrolün %30'undan fazlası, doğalgazın %50'sinden fazlası denizlerden çıkıyor ise bu mücadele gittikçe keskinleşiyor demektir. Çünkü bu oran her geçen gün şu konuştuğumuz anda dahi denizlerin lehine artıyor. Şimdi bütün bu her ne neden gösterilirse gösterilsin, netice itibariyle asıl hedef bu zengin kaynaklara sahip olabilme hedefidir. Karada olan savaşların yansıması denizde hakim olmak amaçlıdır günümüzde. Bunu çok iyi anlamamız lazımdır. Bunun en önemli örneği biraz geriye gidecek olursak halkımızın da bileceği üzere Libya'dır. Libya'dan başlayalım. Libya'da Arap Baharı başladı. Daha önce buralardan geldi. İç karışıklık oldu. Sebep hem karadaki hem denizdeki hidrokarbonlar yani petrol ve doğalgazdı. Türkiye'nin benim fikrim olan Libya-Türkiye anlaşmasını yapmasıyla bu denizlerde sınırlandırma yaptık. Yani hangi taraf bizim ekonomik deniz ülkemizdir, hangi taraf Libya'nındır onu yaptık. Şimdi bu kağıt üzerinde bir anlaşma. Evet. Ya ama bu dünyayı sarstı. Jeopolitik satranç tahtasını devirdi. Yani bütün oyunları bozdu. Aslında bu sadece bir kağıt parçasıdır bu anlaşma. Yani siz şimdi Libya sınırına gittiğiniz zaman, Libya ile Türkiye deniz yetki alanları sınırlarına gittiğiniz zaman burada bir çit, bir şamandıra falan göremezsiniz. Bu tamamen bir kağıttır.
Ama dünyayı ayağa kaldırdı. Neden? Başta Yunanistan olmak üzere. Ya buralar benim, bakın şu haritada bile gözüküyor. Ne kadar ufak bir devlet. Hayır buralar benim diyecek kadar hak iddia etti. Arkasına da diğer güçleri aldı. Ne Libya alabilir burayı, ne Türkiye alabilir burayı dediler. Sebep trilyonlarca dolarlık hidrokarbon yataklarının bu bölgede bulunması. Şurada gasidat yataklarının bulunması. Türkiye'nin 550 yıl en az yetecek gasidat yatakları bu bölgede bulunuyor. Karadeniz'de de yine Türkiye'nin 272 yıllık gasidat yatakları var. Şimdi Karadeniz'e de geleceğiz. Evet. Bakın olay nasıl oluyor. Gördüğünüz gibi Libya'daki çatışma, Türkiye ile anlaşma yapılması üzerine Türkiye'ye baskı uygulama vesaire, bunların ilk başlangıcı bu Libya meselesi, yine bu zenginlik meselesi. Herkes bu bölgede hakim olmak istiyor. Doğu Akdeniz 21. yüzyılın en keskin hesaplaşmasının olacağı bölgedir. Yani sakın sanmasınlar ki dikkatler başka tarafa çevrilip de Pasifik'ten geliyor. Hayır. Doğu Akdeniz ve Orta Doğu 21. yüzyılın en keskin hesaplaşmasının yapılacağı yerdir. Yani bunu hiç unutmayalım. Her geçen gün daha vahşi bir hesaplaşma olacaktır. Daha sonra geleceğim bu Filistin meselesine. Evet. Ama kronolojik olarak gidecek olursak Libya işte bunun başlangıcıdır. İlk deniz cephesi Libya, evet, diyebiliyorduk Libya, aslında. Libya diyebiliriz. Olasılığı evet. dair. Şimdi Karadeniz'de de bizim münhasır ekonomik bölgemiz yaklaşık şöyledir. Yani Karadeniz'in yarısı hemen hemen bizimdir. Burada da gasidatlar var gene. Türkiye'nin 272 yıllık gasidat ihtiyacını karşılıyor. Şimdi gasidat, onu da söyleyelim, evet, seyircilerimize. Bir birim gasidat çözeltildiğinde 164 birim doğalgaz oluşturuyor. Gasidat taşlaşmış, denizin altında basınç ve ısı farkı nedeniyle taşlaşmış hidrokarbon. Yani böyle onu çözeltiyorsunuz, eritiyorsunuz, özel yöntemleri var. Balon gibi şişiyor, 164 birim doğalgaz oluşturuyor. Şimdi Türkiye'de bunun çıkartılması için çalışmalara başlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin, Kanada ve Rusya bu konuda teknoloji geliştiriyorlar. Türkiye'de de bu iş başladı. Türkiye'de de benim de yakından takip ettiğim Armelsan firması ve üniversitelerimiz öncülüğünde bir heyet bu konuyu irdeliyor. Bunu çıkarttığımız zaman, biz çözelttiğimiz zaman Türkiye'nin enerji sorunu kalmaz. Enerji sorunu kalmayan devlet de büyük devlet olma yolunda çok ilerler. Şimdi peki Karadeniz'de ne oldu? Bakın her şey yine deniz. Her şey. Önce 2008 yılında Rusya Gürcistan'a girdi. Evet. Ve resmen Gürcistan'ı parçaladı. Burada da gasidat yatakları var. Abazya'nın önünde gasidat yatakları var. Şimdi Abazya'nın önünde gasidat yatakları şurada çıkartacak. Evet. Kim aldı burayı? Rusya. Rusya. Şimdi geldik Kırım. 2014 yılında Kırım'ı ilhak etti. İşgal etti aslında. İşgal sonrasında da kılıfına uydurarak ilhak etti. Peki sonra 2022 yılında 22 Şubat'tan itibaren Ukrayna'ya şöyle girdi Rusya. Şimdi şu bölgeleri de almak istiyor. Yani Karadeniz. Burada da yine bizim Türk bilim adamlarının yaptığı çalışmalarla İstanbul ismi verdikleri, bakın şuraya İstanbul ismi vermişler. Çünkü Türk bilim adamları çalışıyor. Müthiş doğalgaz, petrol ve gasidat yatakları var bu bölgede. Niye kıyı bölgeleri, niye Kiev değildi, niye kıyı bölgeleri derseniz, işte bunların en önemli nedenlerinden bir tanesi enerjidir. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyrini ilerleten, o rotayı çıkaran kısımda deniz bölge. Deniz tabii. Niye Apazya'yı işgal ediyor Rusya? Çünkü önünde gasidat yatakları var kıyılarında, deniz alanında. Niye Kırım'ı işgal ediyor? Çünkü gasidat yatakları var, petrol var. Niye Odessa ile Kırım arasını da almaya çalışıyor? Çünkü dünyanın en zengin gasidat ve petrol, doğalgaz yatakları burada var. Gördünüz mü bütün neden aslında denizlere sahip olma?
Çünkü denizlerdeki enerji kaynaklarına sahip olma. Zenginliğe sahip olma. Zenginlik neredeyse, kaynağı neredeyse oraya saldırır devletler. Özellikle büyük devletler. Bunu hiç unutmamak lazım. Şimdi Kırım Savaşı'nda nedenlerinin arasında bunu gördük mü şu anda? Evet. Çok önemli şekilde. Gürcistan'a müdahalesini de gördük mü niye Apazya'yı aldığını? Şimdi bir diğer cepheye geçiyoruz. Şimdi herhalde. gelelim diğer cephe. Evet. Şimdi bu diğer cephe çok önemli. Şimdi ben başından beri demiştim ki Filistin, İsrail 1947'den itibaren Filistin'in kara ülkesinin %85'ini işgal etti. Yani %85'i işgal oldu. Şimdi peki kimse şuna dikkat etmiyor. Filistin'in deniz ülkesine ne oldu? Kara ülkesini işgal eden İsrail, Filistin'in deniz ülkesini hem de dünyada zenginliğin, bu bölgede de trilyonlarca dolarlık petrol ve doğal gazın bulunduğu biliniyorsa İsrail gibi bir devlet Filistin'in deniz ülkesine müdahale etmez mi acaba? Vallahi hiç kimse sorgulamadı benden başka bu işi. Ama ben sorguladım. Evet. Nasıl Şimdi, etti peki? Nasıl bir müdahale? şöyle, burası Filistin bir kere şu hep haritaya bakmak lazım. Hep haritayla çalışmak lazımdır. Filistin dediğimiz yer burada tam bütün olarak gösterilse de bu Batı Şeria böyle noktadır. Yani İsrailci, işgalci yerleşimciler bu araya girdikleri için Filistin'in Batı Şeria topraklarını da parçalamışlardır böyle. Evet, bütün bir toprak yapısından bahsetmiyoruz. Bütün bir toprak yapısından bahsetmiyoruz. Burada bütün bir toprak yapısı gibi görünse de benektir bunlar. Kızamık gibidir yani. Aralarında hep bölen, parçalayan, yani küçük küçük mahalleleri, sokakları dahi arasında iletişim kurulamaz hale getiren bir İsrail yerleşimci işgali vardır. Şimdi neyse, Filistin iki kısımdan oluşur netice itibariyle. Birisi Batı Şeria, El Fetih yönetiminde. Diğeri de Gazze. Ve bu da Hamas'ın yönetiminde. Burada Mahmut Abbas hakimdir. Filistin devleti dediğimiz devlette maalesef seçim yaptırmayan ve hiçbir zamanda seçim yapılmasını istemeyen Mahmut Abbas'tır. Yani Filistin devleti dediğimiz zaman Hamas, Gazze değil, o Batı Şeria'daki yönetim anlaşılır. Ve bunun arasındaki ilişki yoktur. Yani akraban var, Batı Şeria'ya gideceksin Gazze'den. Gidemezsin. Neden? Arada çünkü İsrail toprakları var. Peki, burada en önemli yer neresi? Büyük kısmı Filistin'in Batı Şeria olmasına rağmen en hayati kısmı küçücük Gazze'dir. Sebebi nedir? Evet. Sebebi denizdir çünkü. Hem Filistin'in tek denize açılan kapısıdır Filistinlerin, hem de zengin ve petrol, doğalgaz kaynaklarının olduğu yerdir. Nasıl bir zenginlikten bahsediyoruz? Şimdi şöyle bahsedelim. Buralarda doğalgaz yatakları var, gazsidat yatakları da var. Bizim yaptığımız, yani bizim Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Türkiye Petrol'e Anonim Ortaklığı ve 9 Eylül Üniversitesi'nin daha önce ortak yaptığı çalışmalarda da bu ortaya çıkmış durumda. Şimdi aynı zamanda Amerikan Jeoloji Enstitüsü'nde kaynaklandı. Şimdi Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile İsrail saçma sapan bir anlaşma yapıyor. İsrail'i kandırıyor aslında Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Onu başka zaman anlatırız. Şöyle kabaca çizelim. Şu alan İsrail'in oluyor. Tamam mı? 2010 yılında yapıyorlar bunu. Bu arada Güney Kıbrıs Rum yönetiminin 2003 yılına şamil ettiği, 2004 yılında ilan ettiği münhasır ekonomik bölge var. Şimdi Türkiye'de de bir mesaj verelim. Yani önce ilan, sonra anlaşma. Yani biz zemin hazırladı zaten 2003 yılında. 2003 yılında ilan etti. Dolayısıyla Türkiye'de önce ilan etmeli münhasır ekonomik bölgeyi. Daha sonra ülkelerle anlaşmaya oturmalı. Karadeniz'de de biz öyle yaptık çünkü. Güney Kıbrıs Rum yönetimi de öyle yapıyor. Asıl usul budur. Yani önce anlaşalım sonra ilan ederiz lafı topu taça atmak, Türkiye'ye zemin kaybettirmek demektir. 7 sene sonra İsrail'le anlaşıyor. Neyse. Şimdi burası Gazze ya. Şurası. Gazze'nin kıyıları. Normalde Gazze'nin hakkı da buna paralel olarak şurası olması lazım. Bu uluslararası standartlara Tabii. göre. Uluslararası standart. Şurası Filistin olması lazım. İsrail verir mi? Vermez. Ne yapmış biliyor musunuz?
bir üçgen de kesmiş aslında. Evet, burası, ancak burasını alabilirsin, buralar benimdir demiş. Ve buralarda da bırakın Filistin'in balıkçılık yapmasını, doğalgaz, petrol araması, balıkçılık yapmasına dahi müsaade etmemiş. Yani korkunç. Dolayısıyla deniz alanın, deniz ülkesinin de %80'ini işgal etmiş. Deniz ülkesi. Şimdi görüyor musunuz? Ki ekonomik bir kıyas yaparsak çok ciddi bir alan aslında burası. Çok ciddi bir alan. Burada bir sürü petrol ve doğalgaz var. Daha önceden diyorlardı ki petrol ve doğalgaz yok burada falan diyorlardı. Şimdi 2022'den 2023'ten itibaren yavaş yavaş çıkartmaya başladılar. Şimdi iyice çıkartıyorlar. Ve enteresandır, buradaki petrol ve doğalgazın çıkartılması için el altından nasıl çıkartılacağı konusunda Mısır ve İsrail'in gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Şimdi neden Batı Şeria değil de işte Hamas vardı da bilmem ne vardı. Asıl amaç Gazze dolayısıyla buradaki deniz alanına sahip olmak, buradaki trilyonlarca dolarlık petrol ve doğalgazı almak. Şimdi 2023 yılında İsrail Merkez Bankası Başkanı açıklama yapıyor. Diyor ki ne kadar büyük zenginlik var ki demek ki burada. Hemen 1,5 ay önce İsrailli bakanlar da açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki bizim bir an önce bu Gazze'nin deniz alanına sahip olmamız lazım diyorlar. Gazze'yi de işgal etmemiz lazım. Bir an önce halletmemiz lazım diyorlar. Bu esnada Merkez Bankası Başkanı diyor ki elde edeceğimiz petrol ve doğalgazın 2/3'ünü gelecek nesillere aktarmak için bankaya yatıracağız diyor. 1/3'ünü harcayacağız biz diyor. Ne kadar büyük Ciddi bir bir orandan zenginlik. bahsediyor. Ciddi bir oran. Şimdi gördük mü biz durumu? Evet. Peki geldik. Mesele neymiş? En önemli meselelerden bir tanesi bu soykırımın bu deniz alanına sahip çıkmak. Ya bu arada Lübnan ve Suriye'de karışık zaten. Evet. Lübnan'ın önünde gene kendi deniz yetki alanı var. Şöyle gene anlaşma yaptı ama bizim baskımızla daha hala meclisinden geçmedi. Burada İsrail burada da hak iddia ediyor. Buralar benimdir diye. Ki o yüzden savaşın da aslında Lübnan'a taşınma gündemi Tabii, bugünlerde konuştuğumuz. o bahane bu bahane, asıl bahane burası. Peki Ahmet Bey, burada yine Lübnan'ın bir anlaşması henüz yok. 2007 yılında Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle anlaşma yaptı. 2007 yılında. Ama daha meclisinden onaylanmadı, geçmedi. O yüzden yine Güney Kıbrıs Rum yönetimi Lübnan'ı da dolandırdı, kandırdı. Yani bizimle anlaşma yapsa Lübnan, bizimle İsrail ve Filistin anlaşma yapsa, daha önce anlatmıştık hatırlarsanız, çok daha karlılar. Yani bunları çok ciddi şekilde zaman geçirmeden anlatmamız, diplomasi meki uygulamamız lazımdır. Gerçekten çok önemlidir. Tabii her zaman dediğiniz gibi aslında ikisi de deniz komşusuyuz. Hem Tabii Lübnan'la hem deniz İsrail komşusuyuz tabii. Şimdi Lübnan böyle ya. Gelelim Suriye'ye. Suriye'nin şurası PKK'ya gitti. Değil mi? Şurayı Amerika ile İsrail alıyor. Buradaki petrol ve doğalgazı ABD, PKK alıyor. Buradaki doğalgaz ve petrolü Rusya ve İran alıyor. Suriye'ye şu bölgede var Suriye. Ama buraya biliyorsunuz ta Irak'tan başlayıp buraya bir sözde PKK koridoru kurup bu koridorla bütün doğalgaz ve petrolün Laskiye'den taşınması. Buradakinde çıkıp. Ama Türkiye harekatlarıyla 15 Temmuz'dan sonra arındıkça güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri'yle buralarda gedikler açtı, ele geçirdi. Şimdi bu gediklerin tekrar kapanması için biliyorsunuz dün olaylar başlattılar. Evet. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bunların hepsinin altında yatan Suriye'nin önünde de çok ciddi bir petrol ve doğalgaz zenginliği vardır. Hatta Rusya, toprak bütünlüğünü savunan güya Rusya, bu petrol ve doğalgazın çıkartılması için kendisine ihale almıştır Suriye'den. Bu denizlerdeki. Şimdi herkes denize ulaşmak istiyor. Gördünüz mü? Evet. Herkes netice itibariyle denize ulaşmak istiyor. Bize burada yaptırım uyguluyorlar. Burada faaliyet gösterme. Sevilla Üniversitesi haritası dışına çıkma diyorlar. Yine ne? Bütün bu yaptırımların nedeni, ambargoların nedeni yine deniz. Denizdeki kaynakların ele geçirilmemesi. Evet. O nedenle Doğu Akdeniz'deki ve Orta Doğu'daki bütün karışıklığın nedeni, en önemli nedeni bu ülkelerin denize olan kıyıları ve bu kıyılardan kaynaklanan münhasır ekonomik bölgelerindeki
hidrokarbon kaynakları. Ya Türkiye'de sözde bir teröristan kurulması yapılmıyor mu? O planlanmıyor mu? Aslında Büyük İsrail Projesi'nin bir parçasıdır. Nereden başlıyor bu? Mersin, Hatay, değil mi? Evet. Adana. Niye burası? Oraya niye? Ya tamamen burayı kapat, buradaki petrol ve doğalgazı çıkart ve hem de petrol ve doğalgaz ulaşım hatlarını da kontrol altına al. Şimdi geldik Kızıldeniz. Evet. Ya son aylarda çok böyle bir anda gündemimize girdi. Ya bu Hala da gerilim var ama. Yemen'den Husiler saldırıyor diyor. Husiler kimin adamı? İran'ın güya. İran burada mazeret oluşturuyor. Şuradaki deniz ulaştırma yollarının kontrolü, Kızıldeniz'in kontrolü için mazeret oluşturuyor. Nasıl mazeret oluşturuyor? Husiler böyle basit roketler atarak işte oradaki deniz ticaretini tehlikeye düşürüyorlar. Gemileri ulaştırmayı, deniz ulaştırmasını tehlikeye düşürüyorlar. Stratejik işte ham petrol, doğalgaz gibi kaynakların tedariğini tehlikeye düşürüyorlar filan diye. Husilere diyor ki sen şuradan at diyor. Atınca Amerika, İngiltere başta olmak üzere bütün herkes. Bizim orada bulunmamız lazım. Bizim orayı kontrol etmemiz lazım. Somali'de deniz haydutluğunun çıkması gibi. Evet. Ya bizim oraya gitmemiz lazım, bulunmamız lazım. Bir bahane alan açıyor adam. Evet. İran devamlı Suriye'de de alan açıyor, burada da alan açıyor, her yerde alan açıyor. İran çok tehlikeli. İran'ı sanmayın ki Batı karşıtı. İran, İsrail, Amerika, Rusya, İran hepsi aynı hedefe doğru gidiyor. Yani burada gördük işte Karadeniz'de, Kırım'da Amerika ile Rusya karşı karşıya ama Suriye'de kardeş. Suriye'de İran'la Amerika'nın çatıştığını duyan var mı? Herkes orada, İran orada. Hiç çatışıyor mu? Peki Suriye ordusuyla Amerikan ordusu çatışıyor mu? Yok, hiç kimse bir şey olmuyor. Peki İran'la Amerikan ordusu çatışmadığı gibi İran'la Rus ordusu çatışıyor mu? Ya çatışmıyor. Uyanmak lazımdır, görmek lazımdır. Buraya donanmaları yığıyor. İngiliz ve Amerikan donanmaları. Burayı kontrol altına alıyor. Bu arada İngiltere'de bulunan deniz sigorta şirketleri acayip prim arttırıyorlar. Bir de öyle ekonomi yansıması var. Ekonomi acayip bir yansıma. İngiltere bu işlerden para kazanır. Bunlardan acayip şekilde sigortalar artıyor. İngiltere'nin ekonomisi hareketleniyor. Hem de en durağan olması gereken zamanda. Acayip bir para akışı oluyor. Burayı kontrol edince, kontrol etmenin ötesinde burada sabit olarak artık bu bölgelerde bulunma mazereti. Efendim Bahreyn'de Amerika'nın 5. filosu var. Uçak gemisi dahil. Katar'da Amerika'nın askeri birlikleri var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde var. Umman'da var. Geliyorlar. Kuveyt'te var. Gördünüz mü? Bütün bu petrol ve doğalgazın bulunduğu Basra Körfezi ve ulaşımı ABD İngiltere'nin kontrolüne giriyor. Peki buradaki asıl amacı, gelme amacı ya da o ittifaklar nelerdir? Şimdi Kuveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri falan bunların kendi başlarına bir Arap devleti olduğunu düşünen varsa çok yanılıyor. Bunlar gerçekten samimiyetle söylemek lazım. Biraz Katar bunun dışında tutabiliriz. Ama diğerleri aslında birer İngiliz valisidir. Amerikan valisidir. Onların yerine onların atadığı ve vekaleten devleti yöneten, devlet değil de topraklarını yöneten. Ya Osmanlı da bunu yapmış zamanında işte biliyorsunuz. Voyvodalar vasıtasıyla falan. Yani orada Hristiyan beyler, bilmem şunlar Sırplar falan Osmanlı Devleti adına orayı yönetmişler. Bu da aynı şey. Ben bu Filistin'de yapılan soykırım konusunda işte Bahreyn'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın ve Fas'ın mesela petrol ambargosu uygulama teklifine Türkiye'nin karşı çıkmalarını şöyle nitelendirmiştim. İşte bunlar esmer Britanyalı demiştim. Şimdi burada herhangi bir kalkışma olmasın. Herhangi bir huzursuzluk olmasın. Buradaki petrol ve doğalgazı biz rahatlıkla alalım ve rahatlıkla batıya ulaştıralım. Hedefi doğrultusunda askeri varlıklarını bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere güçlendiriyor. Neden? Buradaki yönetimlerin teminatı Amerikan askeri varlığıdır. Yani düşünün şimdi. Burada Amerikan askeri varlığı olmasa halk
şeyh tarafından, sultan tarafından, şu tarafından, emir tarafından yönetilmeyi arzu eder mi? Ya baskı. Baskıyı dışarıdan getirdikleri adamlarla yapıyorlar. O aslında kendi adamları diyelim. Durum bu. Dolayısıyla bu bölgelerde bulunmanın, burayı karıştırmanın nedeni de yine petrol ve doğalgaz artı bunların batıya serbest ulaşımı. Bu bölgelerin kontrol altına alınması. Yine güncel bir cephe var karşımızda. Çin-Tayvan gerilimi. Evet. Ya şimdi biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi var. Şimdi halkımız bunu da görsün yani. 5 daimi üyesi var devlet. Bunlar kim? Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa. Değil mi? Çin. Aslında Çin değildi biliyor musunuz? Nasıl? Tayvan'dı. Yani Batı, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 4 devlet Tayvan'ı, Çin'de komünist devrim olunca Tayvan'ı resmi Çin olarak kabul ettiler. Çin olarak kabul ettiler ve 5 daimi üyeden biri Tayvan'dı. Sonra nasıl bir ilişki olduysa Amerika Birleşik Devletleri teklif etti. Tayvan'ı çıkardılar. Daimi üye olarak Çin'i koydular. Gördünüz mü ilişkiyi? Niye Tayvan değil de niye Çin? Nasıl yaklaşmalıyız, neden demeliyiz? Hep menfaat. Hep menfaat. Burayı tam olarak ekonomik yönden ele geçirince, girift olunca burayı içine alıp bunu dışladılar. Şimdi geldiğimiz noktada işte 2021'den itibaren çok net görüyoruz. Sürekli Tayvan Çin tarafından tatbikatlarla çevreleniyor. Navteksler ilan ediliyor. Şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor. Hatta karasuların içerisinde bile Navtex ilan ediyorlar. Yani Navtex demek denizcilere duyuru. Ben burada tatbikat yapıyorum. Ben burada tehlikeli bir şey gördüm. Ben burada şunu gördüm, bunu gördüm. Bunlar. Yani öyle Navtex'ten bir şey hani bu çok Navtex ilan etti. Çok önemli hiç önemli bir şey değil. Bir duyurum aslında. Bir duyuru. O da nereden duyuruyor biliyor musunuz? Bir tane telex var oradan yazıyorsunuz ya da radyodan duyuruyorsunuz. O kadar. Yani önemli olan içeriği. Ben burada petrol ve doğalgaz için Navtex ilan ettim. Bu çok önemli mesela. Ya da Navtex'ler eğitim için ilan ediyorsunuz. Uluslararası su olur. Bir başka ülkenin toprakları içerisinde olmaz. Yani karasular içerisinde olmaz. Karasuların ötesinde olur. Ama Çin karasuların içerisinde ilan ediyor Tayvan. Bu şu demek. Ben senin varlığını tanımadığım gibi orası benimdir. Yani bir ülke bir başka ülkenin karasularında Navtex ilan edemez ama kendi karasularında Navtex ilan eder. Neden? Kendi denizcileri de vardır. Ona dikkat etsinler diye oradan geçerken vesaire falan. Havacılar vardır böyle atış yapacaksındır. Bildirirsin ki uçaklar dikkatli olsunlar falan diye. Şimdi burada defalarca karasuların içerisinde tatbikat yapacağını bildirdi. Tayvan yalnız bırakıldı. Şimdi geldiğimiz noktada dillendirilen şey şu. Tek Çin. Tayvan vallahi yakında ilhak kararı alsa Amerika belki de ses çıkartmayacak bile. Çünkü tek Çin sözü iyice moda olmaya başladı. Ve biz hep beraberiz, bilmem ne beraberiz. Ama buradaki bu adanın en önemli özelliklerinden bir tanesi şu. Biliyorsunuz Tayvan şu anda Birleşmiş Milletler daimi üyesiyken Birleşmiş Milletler'de bile tanınmıyor. Evet. Yani ya o duruma da getirildiler. Bu süreci iyi görmek lazım. Yani Amerika Tayvan'ı destekler. Destekleseydi o zaman böyle yapmazdı. Şimdi Birleşmiş Milletler'de Tayvan'ın durumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden farksız. Bunların ama ordusu var. Eğitimlerini gene Amerika'da alıyorlar. Onlar bilmem ne falan filan. Ama Çin'in yanında güç olarak bir şey ifade etmez. Şimdi bu bölgede bu tek Çin anlayışının yanı sıra burada Spratly adaları falan var. Burada Senkaku adaları bilmem şunlar bunlar meseleleri var. Burada da Çin hak iddia ediyor. Kendisinden 1500 deniz mil uzakta. 1500. Yani bu yaklaşık 2800 kilometre. Kuş uçuşu. Uzaktaki adalar benim adalarımdır diyor. Allah Allah. Sebep ne? Neden nedir? Çünkü burada da petrol ve doğalgaz var. Amerika Birleşik Devletleri kendisi hiç alakası yok. Amerika burada mı? Değil. Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki hayır senin değildir diyor. Burada işte
AUKUS denilen Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda falandan oluşan bir deniz kuvvetleri işbirliği organizasyonu kuruyorlar. Ve Çin'e karşı işte duruş sergilemeye çalışıyor. Yani buradaki mücadele gene enerji mücadelesi. Yine enerji mücadelesi. Evet, yine enerji. İngiltere'de var bunun içerisinde. Bu yine enerji mücadelesi. Fransa'nın burada adaları var biliyor musunuz? Fransa'nın münhasır ekonomik bölgesinin çoğu Pasifik'tedir. Sömürgeleri orada, adalar. Hiç kimse sesini çıkartmıyor mesela. Teknik olarak mümkün mü ama uygulayabilmesi bunu? Uyguluyor. Ama dikkat ederseniz Fransa'yı diğer Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya şey yapıyorlar. Evet, mesela nötrler en azından desteklemiyorlar. AUKUS'u almıyorlar. Evet. Yani onun içerisine, kendi organizasyonların içerisine almıyorlar. Fransa da buna karşı tepkili. Dolayısıyla ortada yine enerji kaynaklarının paylaşım mücadelesi var. Peki bu Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'ni ya da diğer İngiltere'yi karşı karşıya savaş için getirir mi? Hayır, getirmez. Yani şimdi buradan çok, en azından şu anda getirmez. Buradaki mesele bu adalar meselesi. Burada ufak tefek sürtüşmeler, kızışmalar olabilir ama o kadar. Ama en büyük tehlike Tayvan'ın Çin tarafından işgal edilmesi, ilhak edilmesidir. Buna Amerika Birleşik Devletleri vesaire tepki gösterir mi? Sözde bir tepki gösterir. Gördüğümüz kadarıyla zaten Tayvan'ı dışlaya ve kendisine ait bir sömürge haline getirir. Ki Tayvan'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu elektronik kartların, çiplerin üretildiği yer olması. Bu çok önemli. İşte burayı da şu anda dikkat ederseniz bu tehlikeler başladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, Hong Kong dahil işte burada bu kartların üretimini oralara taşımaya başladılar. Yani tekel durumundan çıkarmaya çalışıyorlar. Onu görmek lazım. Netice itibariyle geldiğimiz noktada en önemli tehlike 3. Dünya Savaşı denilen şey aslında emperyallerle mazlum milletlerin savaşıdır. O da bizim bölgemizdedir. Mazlumları zalimler ezmeye çalışıyorlar. Ezmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Patladı. Görüyorsunuz. Patladı. Hep buralar patladı. Asıl tehlike bizim yanı başımızdadır. Dolayısıyla biz Pasifik'te şu oluyor, ne oluyor deyip asıl ateş çemberinin içinde olan Türkiye olduğunu, dikkat ederseniz burada Balkanlarda da birçok olay oldu. Türkiye ateş çemberinin içerisinde, burada Afganistan, burada Karabağ. Bu ateş çemberinin içerisinde Türkiye'nin çok dikkatli olması lazımdır. Eğer 3. Dünya Savaşı, ki bu mazlumlarla zalimler arasında bir savaş olacaktır, o da buradadır ve başlamıştır. Onun için Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırına çok net sahip çıkması lazım. Denizde varlığını arttırması lazım. Karadeniz'de stabilizasyonun devamını sağlaması lazım. Burada da sürekli varlık göstermemiz lazımdır. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Denizlerdeki hakimiyetin bölge aktörleri için önemi ve deniz hakimiyetinin ekonomi ve güvenlik üzerindeki kritik rolü Tüm Amiral Cihat Yaycı'nın harita üzerindeki anlatımıyla daha da anlaşılır olmuştur. Gelecek bölümlerde Gezdi Haber Merkezi'nde konuklarımızla en sıcak bölgeleri yakından incelemeye ve konuşmaya devam edeceğiz. Gezdi Haber Merkezi'nde sürdürdüğümüz açıklayıcı gazetecilik faaliyetini daha yoğun bir şekilde devam ettirmek için GZT'nin YouTube kanalına abone olmanızı ve merak ettiğiniz soruları yorum olarak bırakmanızı rica ederek şimdi haritanın başına geçelim.